Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Canelo Alvarez Kelly Plant maçı tamamlandığında Canelo Alvarez'e bir sonra kiminle dövüşmek istiyorsun sorusuna Canelo Alvarez bir sonraki dövüşmek istediği isim 16 maç 16 knockout olan Rusların tehlikeli boksörü Artur Beterbiev oldu. Artur Beterbiev aslen Çeçendir. Güçlü ve dayanıklı bir boksör. Canelo Alvarez, Artur Beterbiev ringde karşı karşıya geldiklerinde İkisi de birbirini kıracaktır. Çünkü ikisi de sert, ikisi de dayanıklı, ikisi de knockoutçı. Büyük bir ihtimalle Canelo Alvarez radarlarına Artur Beterbiev almış. Onun da serisine son vermek istiyor. Canelo Alvarez Artur Beterbiev maçı ile ilgili Eddie Hearn'ün açıklaması var. Onu okuyayım. Sonra bu iki boksörle ilgili kendi yorumumu yapayım. Eddie Hearn, Canelo Alvarez mutlak bir kraldır. İstediği kişiyle dövüşme hakkına sahiptir. Ama iyi haber şu ki şampiyon üstüne şampiyonla dövüşüyor. Herkesle savaşacak. Belki bundan sonra hafif ağır siklete geçer ve Artur Beterbiev ile dövüşebilir ve Dimitri Bivol ile dövüşebilir diyor Eddie Hearn. Devam ediyor. Umrunda değil, umursamıyor. Bana Beterbiev'den bahsetti. Hiçbir rakibi umursamıyor diyor. Şampiyon olsun, iyi olsun fark etmiyor. Hiçbirini umursamıyor diyor. Bana diyor Beterbiev'den bahsetti. Vay canına, önce Pivol'la savaşmamız gerekmez mi dedim diyor Canelo Alvarez'de. Önce Pivol'la dövüşmelisin, sonra Beterbiev'le dövüşmelisin dedim diyor. Hayır dedi diyor. O Artur Beterbiev'i istiyor diyor Eddie Hearn. Büyük bir ihtimalle Canelo Alvarez dediğim gibi Artur Beterbiev'i radarlarına almış. Canelo Alvarez ile dövüşmek isteyen birçok boksör var. Yine eski rakipleri var, dövüştüğü isimler. Sergey Kovalev, Gennady Golovkin, Callum Smith ve birçok boksör. Tabi Canelo Alvarez ile ilgili birçok yorumlar var. İşte Canelo Alvarez rakip seçiyor. İşte yaşlı boksörlerle dövüştü bu zamana kadar. İşte performansı düşük isimleri tercih ediyor. Onları yeniyor gibi birçok bununla ilgili eleştiriler oldu Canelo Alvarez'e. Ama son zamanlarda beklediğimiz maçlardan bir tanesi, en çok da Canelo Alvarez'i %80 %90 yenecek isim olarak Billy Joe Saunders gözüküyordu. Billy Joe Saunders'ı da geçtikten sonra artık söylenecek söz bırakmadı. Aslında şu da bir gerçek, Billy Joe Saunders Canelo Alvarez karşısında kötü maç yapmıyordu. İyi gidiyordu. Hatta zaman zaman Canelo Alvarez Billy Joe Saunders'ı yakalayamıyordu. Boşa giden yumrukları da vardı. Ama zamanlamasını iyi ayarladı. Yattığı yere yumruk attı. Aparkatını vurdu. Billy Joe Saunders'ın gözünün altındaki kemiği kırdı. Doğal olarak maçı aldı. Artık bu saatten sonra hani şunu demenin bir anlamı yok. Canelo Alvarez bütün iyi boksörlerle dövüşmek istiyor. Yine David Benavidez var. Jermall Charlo var. Bu isimler de Canelo Alvarez ile maç yapıp onu yenmek için can atan isimler var. Tabi bana sorulan sorular var. Abi bu Canelo Alvarez'i kim yener? İşte onunla kim iyi maç yapar? Ya bunların aslında baktığımız zaman en iyi isimlerden bir tanesi, doğrusunu söylemek gerekirse, Gennady Golovkin, Sergey Kovalev, Beterbiev, bu isimler, Jermall Charlo, bu isimler güçlü isimler. Bu isimler Canelo Alvarez'le başa baş maç yapacak isimler. Boksu bilen tecrübeli isimler. Ama şu bir gerçek, Canelo Alvarez son zamanlarda gerçekten boksu çok gelişti. Özellikle de bel hareketleri, kaçışları, iyi defans yapması rakiplerini geride bırakmaktaki en büyük avantajı, en büyük özelliği bence. En büyük özelliklerinden bir tanesi de zamanlamayı iyi ayarlaması. Zamanlamayı iyi ayarlayıp mesafeyi iyi ayarlıyor. Rakiplerine attığı yumruğu vuruyor, görerek vuruyor ve rakiplerinde gözlerine bakarak dövüyor rakiplerini. Çünkü vurduğu zaman, canı yandığı zaman hemen anlayabiliyor ve o anda o etkili ataklarını yapıp rakiplerini boks ringlerinde saf dışı bırakıyor.
Canelo Alvarez'e dediğim gibi arkadaşlar, yani birçok boksör maç yapmak isteyecek. Çünkü Canelo Alvarez demek, daha önceki videolarımda söylemiştim, para demek, isim demek. Canelo Alvarez'de en çok maç yapmak isteyen David Benavidez var, Germán Carlo var. Ama şu bir gerçek, ben yine de bu isimlerin de Canelo Alvarez'i şu anki performansıyla yeneceğini düşünmüyorum. Hani bir ünlü bir boksör açıklama yapmıştı. Canelo Alvarez'i öyle bir anda yakalaması lazım ki olumsuz bir şey olması lazım onun üzerindeki. Onu o an yenmen gerekiyor. O an o fırsatı değerlendirmen gerekiyor. Canelo Alvarez mental olarak kafası yerinde olduğunda zaten full antrenman yapıyor. Kondisyon sorunu olmuyor. Doğal olarak da şu anda baktığımız zaman disiplinli, disiplini elden bırakmayan, full konsantre bir Canelo Alvarez var. Ve o Canelo Alvarez'le şu anda yenmek bence çoğu boksör için çok zor. Tabi Gennady Golovkin iyi hazırlanırsa, sağlam hazırlanırsa bir ihtimal belki Gennady Golovkin maçı kazanabilir. Ama şu da bir gerçek, şunu söylemek gerekiyor. Mesela Erislandy Lara Canelo Alvarez'le çok güzel maç yapmıştı. Hatta o maçta çok tartışılmıştı. Ben mesela Erislandy Lara'nın sonraki yaptığı boksa baktığımda boksu çok geriye gitmişti. Ama Canelo Alvarez'e baktığınızda full disiplinli bir Canelo Alvarez, boksu gittikçe yükseliyor ve hiçbir boksunda gerileme yok. Hatta gittikçe ring içerisinde kendini daha çok geliştiriyor ve daha etkili vuruyor. Görsel olarak da ring etrafından insanlara çok güzel anlar yaşatıyor o belleriyle kaçışları. Boks fanları onun o hareketlerini çok seviyor. Özellikle de mütevazi konuşması, alçak gönüllü olması, disiplinli olması, o zenginliğin içerisinde dövüşmeye devam etmesi. Düşünün ki siz o kadar çok ekonomik olarak durumunuz iyi, gidip boks ringlerinde yüzünüze yumruk yemezsiniz veya dudağınız patlayacak, kaşınız açılacak. Yani bunları göze almazsınız. Onun zaten şu anki serveti onun sülalesini yıllarca bakar. Ama yine de bu isim bokstan vazgeçmiyor. Boksu seviyor. Boks ringlerinde kendini mutlu hissediyor. Ringlerde kendini mutlu hissediyor ve bence kolay kolay Canelo Alvarez boks ringlerinden aşağıya inmeyecek. Büyük bir ihtimal zaten kendisi de söyledi. 7 yılda boksa devam edecek. Bundan sonraki süreçte zaten onun amacı tarihe geçmek. Ülkesinde bu zamana kadar yapılmayanları yapmak, getirilmeyen başarıları getirmek ve ülkesinin tarihine ve dünyanın tarihine geçmeyi hedefleyen bir isim. Zaten yavaş yavaş da buna emin adımlarla gidiyor. Şu bir gerçek, her gün salonda, her gün çalışıyor. Sosyal yaşantısı çok fazla yok. İşi gücü boks. Sadece araba sürüyor, işte çiftliğinde ata biniyor. Değişik hobileri var. Bu da onu mental olarak rahatlatıyor. Bence en doğru olanı yapıyor. Şu bir gerçek, boksta ne zaman antrenmansız kaldığı zaman boksun geriye gidiyor. Ve çoğu boksör de, iyi boksörler bu yüzden boksları geriye gitti. Özellikle de son zamanlarda mesela Anthony Joshua'nın performansı eskiye göre çok kötü. Gittikçe dediğim gibi ekonomik olarak rahatladığınız zaman üzerinize bir rahatlık çöküyor ve o rahatlıkta antrenmanı bırakıyorsunuz. İşte çok fazla yüklenmiyorsunuz. Rahat antrenmanlar yapıyorsunuz. Ama ringde işte işler hiç de iyi gitmiyor bu sefer. Bu yüzden antrenmanlarda son derece ciddi ve enerjisi yüksek, yani seviyesi yüksek antrenmanlar yapmanız gerekiyor. Maç havasında antrenman, o ciddiyette ki ringde de zorluk çekmemek için. Bundan sonra bakacağız. Canelo Alvarez Beterbiyev'le mi dövüşecek? Yoksa yine Gennady Golovkin'le açıklaması var. Onu zaten bir önceki videomda söylemiştim. İşte 76 kiloda gelirse Gennady Golovkin'le maç yaparız, ben hazırım diyor. Bakalım hangisiyle yapacak? Beterbiev mi, Gennady Golovkin mi, hep birlikte göreceğiz. Şimdilik Ediyor'un açıklaması bu şekilde. Canelo'nun
açıklaması bu şekilde. Benim de söyleyeceklerim bu kadar, yorumum bu kadar. Sizin de eklemek istediğiniz bir şey olursa aşağıya yorumunuzu yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Unutmadan da kanala abone olursanız sevinirim. Hoşça kalın.